Bir robot nefret edebilir mi? Robotlar nefret etmeyi öğrenirse ilk önce bizden mi nefret ederler? İnsan bedeni de bir çeşit makine ise robottan ne farkımız var? Robotlar da insanlarla aynı haklara sahip olmalı mı? Pluto işte bütün bu sorulara cevap aranan bir anime. Naoki Urasawa'nın 2003-2009 yılları arası yayınlanan mangasının animeye uyarlanışı. Bu mangada Japonya'da manganın babası diyebileceğimiz Osamu Tezuka'nın ünlü Astro Boy serisinin Shonen'den Seinen'e uyarlanışı, yani ergenlere hitap eden mangalardan yetişkinlere hitap eden manga türüne evrilişi diyebiliriz. Anime 2017 yılında duyurulmuştu ve 5 senedir merakla bekleniliyordu. 2023 yılı sonu itibariyle de Netflix'in orijinal anime yapımları arasında kesinlikle en iyilerden birisi. Gelecekte geçen bu animede robotlar ve yapay zeka üzerinden insan, duygular, ruh ve evrim gibi konular ele alınıyor. Oldukça çok karakterli ve karışık bir hikayesi var. Normalde hikayeyle alakalı çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ama bu animede sonunu biraz açıklamak ve böylece daha sonra konuşacağımız konulara da iyi bir zemin hazırlamak gerekiyor. Hikayenin sonunda bize sunulan tabloya ve verilen verilere göre şu sonuçlara varabiliriz. Seri cinayetler başta olmak üzere bütün o kötülüklerin arkasında 2 tane robot olmuş oluyor. Bunlardan birincisi Abdullah, oğlu Sahat'ın yapay zekasını yüklediği Pluto isimli robotla bütün bu eylemleri ve bütün o cinayetleri işlemiş oluyor. Fakat daha da önemlisi yer altındaki o devasa Bora isimli robotu da yapan ve onu devreye sokan kişi de yine Abdullah. Kötülüğün merkezindeki ikinci unsur ise Doktor Roosevelt isimli o yapay zeka. Tam olarak açıklanmasa da bu yapay zekanın Birleşik Trakya denilen o devletin manipülasyonunu yaptığı ve yine başta Abdullah olmak üzere çok büyük ihtimalle değişik robotları ve insanları kendi planlarına alet ettiğini görüyoruz. Hikayenin sonunda ise Pluto'nun içinde bulunan yapay zeka, yani Sahat'ın kendisini feda ederek bu Bora'yı durdurması sonucunda insanlığın sonunu getirecek olan o büyük kötülük engellenmiş oluyor. Hikayenin kabaca bitiş şekli böyle. Peki buradan neler anlıyoruz? Pluto'yu konuşurken makineler, yapay zeka, insan ve ruh gibi kavramları irdelememiz gerekiyor. Zaten bu animeyi başarılı kılan bu kavramları çok felsefi bir şekilde ele alışı. Temel olarak robotların insanlarla eşdeğer olma çabasından bahsedebiliriz. Bu hedefe ulaşabilmek için yapay zekaları giderek evrimleşiyor ve aslında zihnimizde robotlarla bir araya getiremeyeceğimiz duyguları veya sanat gibi bazı kavramları bu robotların nasıl yavaş yavaş anlamaya ve özdeşleştirmeye başladıklarını görüyoruz. Bize sunulan bu robot insan olabilir mi? Robotun insan olabilmesi için ne gereklidir? Veyahut da insan olmasına engel olan şeyler nelerdir gibi tartışmalar üzerinden aslında insanın kendisini sorgulanması isteniyor. Neden? Çünkü insan da bir makine en nihayetinde. İnsanı insan kılan faktörler neler? İnsanın insan olarak sayılıp robotun insan olarak sayılamamasını sağlayan o özellikler sadece insana mı ait veyahut da bize mi öyle geliyor? Dilerseniz bu ve bunun gibi değişik konuları karakterler üzerinden konuşalım. Buna da Gezicht ile başlayalım. Çünkü Gezicht zaten ekranda en fazla yer kaplayan 2 ana karakterden birisi diyebiliriz. Gezicht'e baktığımızda mesela hikayenin hemen başlarında North Number 2 ile verilen veyahut da Atom'un o kardeşi olan Uran ile verilen, hatta karısı üzerinden yani Helena üzerinden verilen o robotların duyguları yaşaması durumunu animenin oldukça ileri bir noktasına kadar Gezicht'te hiçbir şekilde yansımasını görmüyoruz. Görevini yerine getiren ve bunu yaparken de herhangi bir duygu emaresi göstermeyen oldukça ileri bir robot portresi sergiliyor. Ama işte araştırmaların sonucu olarak vesaire bir şekilde ortaya çıkarttığı bir durum oluyor ki bu da zamanında hafızasının silinmiş olması ve bu hafızasının silinmesine yol açan etken de sinirlenerek, öfke ve nefretle bir insana ateş etmesi ve onu öldürmesi. Gezicht önce insanları taklit etmeye, onlarla empati kurmaya ve onları anlamaya çalışıyor ve bunda da zaman içerisinde başarılı oluyor ve o derece ilerliyor ki o robot çocuk ile güçlü bir bağ kuruyor. Sevgiden öte şefkat diyebileceğimiz bir his yaşadığını düşünebiliriz. Bunu da kaybedince bu şefkat ve bu sevgi büyük bir nefrete, büyük bir öfkeye, bir öldürme hissine, yok etme hissine dönüşüyor. Zaten Atom da daha öncesinde Gezicht'in hafızasını almıştı ve Pluto ile olan o mücadelesinin en son anlarında Pluto'da gördüğü nefreti Gezicht'e aynı nefret sende de var diyerek bildirdi. Ve bunu yaparken aslında onu uyarmak istemişti. Peki Gezicht bu kendisinde oluşan nefret durumunu öğrendiğinde
bununla yüzleştiğinde nasıl bir tepki veriyor? İlk tepkisinde o cinayeti işlerken yıllar sonra hafızasını yeniden kazanmasıyla, yaptıklarını öğrenmesiyle bu sefer bir evrim yaşadığını görebiliyoruz. İşte o öldürdüğü insanın kardeşi olan ve aynı zamanda robotlardan nefret eden o klikin bir üyesi olan Alfred Haas'la yaptığı konuşmanın sonunda nefretin hiçbir zaman gitmediğini ama nefretten ille de nefretin doğması gerekmediğini öğreniyor. Bunun ne kadar önemli bir kazanım olduğunu diğer karakterleri analiz ettiğimizde ve animenin en sonunu yeniden değerlendirdiğimizde çok iyi anlayacağız. Gesicht'ten sonraki ikinci en önemli karakter Atom. Gesicht ile Atom'un ilk karşılaşmasında Atom'un yolda yürürken bir salyangozu eline aldığını görüyoruz ve salyangozu elinde tutarken Gesicht Atom'daki bu merakın, bu duyarlılığın nereden kaynaklandığını anlamaya çalışıyor. Ki bizde de zaten izleyici olarak o noktada Atom'un herhangi bir şekilde bir şiddete yönelme, bir yok edici güç haline dönüşme gibi bir ihtimali yok. Bunlar daha sonra gelecek ama aynı metafor üzerinden anlatılması konunun anlaşılmasını sağlıyor. Bu ilk versiyon diyebileceğimiz Atom'un yapay zekasının insanları taklit etme üzerine ve bu taklitleri sık sık tekrar ederek sonunda empati kazanabilme, o duyguların ne olduğunu tam olarak analiz edebilme üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Fakat bu Atom önce Gesicht'in hafızalarını almasıyla bir şok yaşıyor ve bir gözyaşlarına boğulduğu sahne oluyor ve belki de ilk defa burada artık o gözyaşlarını taklit etmediğini ve tam olarak kendi içinden geldiğini söyleyebiliyoruz. Ondan sonrasında da bu tetiklenen evrim devam ediyor. Pluto ile karşılaşıyor ve burada artık kaybetmiş oluyor, yani ölmüş oluyor bir nevi. Orada yine bu nefreti ve bu nefretin hem Gesicht'te hem de Pluto'da olması ve farklı boyutlarını görmüş oluyor. Epsilon'un ölmesi sonucu oluşan o müthiş hüzün duygusunun onu tetiklemesiyle yeniden uyanıyor. Ve bu sefer de o duyguyla yeni bir seviyeye ulaşmış oluyor. Ve işte bir takım detaylardan sonra yeniden o salyangozu eline alıyor. Onun bir nevi mentoru olan Doktor Ochanamizu üzerinden biz de seyirci olarak gerilim içerisinde o salyangoza ne yapacağını bekliyoruz. Çünkü bize bir konsept sunuluyor. Doktor Tenma bir robotun en üst seviyeye gelebilmesi için onun çok güçlü duygulara maruz bırakılması gerektiği teorisine sahip. Bunu da şöyle anlamış oluyor. İşte 9.9 milyar olması lazım. Yani yeryüzündeki insanların adedince karakter programlıyor ve bunu da o bilgisayara yüklüyor ve sonra da o yapay zekanın bunlardan birisini seçip uyanmasını bekliyor. Ama o yapay zeka o ihtimaller içerisinde boğuluyor ve bir türlü uyanamıyor. Benzer durum zaten Atom'da da olmuş oluyor ve bundan dolayı da Doktor Tenma'nın teorisine göre onlara çok yoğun bir duygu yaşatılması gerekiyor. Bir nevi bir travmatik bir olayın yaşatılması gerekiyor. Çok materyalist, pragmatist düşündüğü için de bunlar elbette ki o negatif duygular olmuş oluyor. Ki zaten bütün bu animenin de temel konusu bu nefret duygusu. Peki bu nefretle uyanan o müthiş potansiyelli, müthiş gücü olan robotlar ne yapacak? Herkesten ve her şeyden nefret mi edecek? Her şeyi yok etmek mi isteyecek? Yoksa bu nefretin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlayıp bu nefretle mi mücadele edecek? Bu nefretin çözümü olan yolların arayışına mı girecek? İşte salyangozu eline aldığında biz izleyici olarak bu gerilimi yaşıyoruz. Ve nihayetinde Atom o Gesicht'in de öğrendiği, yani nefretin yok olmayacağı ama nefretin de nefretten doğması gerekmediği gerçeğini anlıyor. Pluto ile olan mücadelesinde onu yok edebilecekken ulaştığı bu yeni kazanımla Pluto'nun içerisindeki Sahat'a ulaşabiliyor ve Sahat'ı yeniden Pluto'nun üzerinde hakim hale gelmesine sebep oluyor ve sonuç olarak başta anlattığım gibi hikaye öyle noktalanmış oluyor. Bu animedeki diğer başlıca robotların da aynı şekilde travmaya verdikleri reaksiyonun bu yönde, bu pozitif bağlamda olduğunu görüyoruz. Savaşta yaşadıkları o travmatik olayların o robotlar üzerinde insanları ve robotları daha iyi anlamaya yol açan, hayatı daha iyi anlamalarına yol açan bazı değişimlere yol açtığını görüyoruz. Ama işte bu spektrumun bir de karşı tarafı var. Yaşanılan o travmatik olayın tamamen bir çöküşe yol açması durumu var. Kimin üzerinden bunu görüyoruz? Abdullah. Karısını ve çocuğunu savaşta bir bomba düşmesiyle kaybeden Abdullah'ın intikam hırsıyla, nefret duygusuyla dolu olarak hem robotları hem insanları yok etmek istediğini görüyoruz. Bu bize ilk bakışta insani bir tepki gibi geliyor. Hikayenin oldukça uzun bir kısmında Abdullah zaten bizim için de bir insan gibi sunuluyor. Fakat daha sonra ortaya çıkıyor ki Tenma tarafından yapılan o bir türlü uyanamayan yapay zekalı o müthiş robotun Abdullah'ın yaşadığı o travmayla yüzleştirilmesi sonucu uyandığında Abdullah olmaya karar verdiğini ve Abdullah'ın intikamını alan
o robot olmaya karar verdiğini görüyoruz. Ve bu hırsla, bu nefretle ve muhtemelen de diğer manipülatif o büyük yapay zeka olan Doktor Roosevelt'in de etkisiyle insanlığın sonunu getirmek üzere o büyük robotu yapmış oluyor. Peki neden bazı robotların insanlığı koruma yönünde daha pozitif, daha barışçıl bir sonuca ulaşmaları ama bazılarının ise kendi tamamen yapay zekalarının bir sonucu olarak insanları yok etmelerine yönelik bir sonuca ulaşmaları durumu oluyor? Aslında bize sunulan bu iki ekstrem, iki uç insanların da iyilik ve kötülük arasındaki mesafesini anlatıyor. İnsanların da içerisinde aynı şekilde nefret dolu olup diğer bütün insanları, insanlığı, her şeyi yok etmek isteyen, içi kötülük dolmuş olan, aşağılardan da aşağı bir takım varlıklar haline dönüşmüş insanlar olabiliyor. Ama aynı şekilde de kendisini tamamen başka insanların kurtarmasına adamış, şefkat dolu, merhamet dolu insanlar da var. Yani bu alanda da aslında yine robotlarla tamamen eşdeğer durumda olmuş oluyoruz. Zaten insanlar üzerinde gördüğümüz her unsurun robotlar üzerinde de yansımaları var. Robotlar üzerinde gördüğümüz bütün unsurların insanlar üzerinde de yansımaları var. Bize anlatılan buradaki bu robot-insan kavgası değil, İnsanın kendi içerisindeki mücadelesi. Bunun mesela sadece bir şubesi olan hafıza meselesi aslında bütün konunun da bir özeti. Robotlar yaşadıkları her şeyi en ince detayına kadar çok iyi bir şekilde, hiçbir zaman unutmayacak şekilde hatırlıyorlar ve hafızalarında hapsediyorlar. Dolayısıyla yaşadıkları bir kötü olayı, bir acıyı milyonlarca defa tekrar yaşıyorlar. Hem de ilk yaşadıkları an gibi yaşıyorlar. İnsanlar ise onlara sunulan bir nevi bir şefkat olarak, bir nimet olarak bu kötülükleri, bu yanlışlıkları, bu travmatik olayları unutabiliyorlar. Bir nevi hafızaları silinebiliyor. Ama robotlar buna karşın hafızalarını doğrudan doğruya silebiliyorlar. Yani o yaşadıkları sıkıntıları tamamıyla yok etme imkanları da var. İşte bu ikilemler gibi, buradaki bu ilişki gibi robotlar ve insanlar, ruhlar, zekalar, ruhların gelişmesi, duyguların yansıması, çeşitli unsurlar gibi bizi bu animede düşünmeye sevk eden o konuların hepsinde benzer bir ikilemden, benzer bir çok boyutluluktan bahsedebiliriz. Böyle geniş bir dairenin içerisinde çeşitli konulara teğet geçilmiş oluyor. Fakat hikayenin başından sonuna kadar temeline hakim olan ve sonunda da mesaj olarak karşımıza çıktığını söyleyebileceğimiz temel unsur, temel duygu tabii ki de nefret olmuş oluyor. İnsanlığın sonunu getirebilme ihtimali olan bu nefret her zaman var oldu, var olmaya da devam edecek ama nefretten nefret doğması gerekmiyor. Nefretle mücadele edebilmek için şefkat var, sevgi var, affedebilme var, merhamet var ve en nihayetinde Pluto, yani daha doğrusu sahat üzerinde gördüğümüz o fedakarlık hissiyle bu nefrete karşı galip gelme ve insanları o makus talihten kurtarma. Bu nedenle Atom'un dediği gibi eğer nefret yeniden kendine zemin bulur, büyür, güçlenir ve insanlığın karşısına çıkarsa onun sonunu getirebilir. Yani her zaman nefrete karşı tetikte olmalı, nefretin oluşmasına engel olmaya çalışmalı, nefretten nefret ederek birbirimize karşı empati ve şefkat ile davranarak yaşamaya çalışmalıyız. Kaliteli seyirler diliyorum.